Beşiktaş için kritik bir galibiyet, evet. Ama bu 1-0'lık skorun arkasında sahadaki performanstan çok daha fazlası var gibi. Oyuncu performansları, kenardaki o büyük kriz ve kulübün geleceğine dair çok net mesajlar. Kısacası 3 puandan çok daha fazlasını konuşacağız bugün. Kesinlikle. Elimizdeki 3 farklı spor programının analizlerini bir araya getirdik ve ortak kanı aslında şu: bu galibiyet bir yara bandı gibi. Yani yüzeydeki kanamayı durduruyor ama alttaki o derin yarayı tedavi etmiyor. Amacımız da bu. Sadece maç sonucunu değil, bu galibiyetin Beşiktaş için gerçekten ne anlama geldiğini, sahadaki parlayan anları ve tabii ki o çok konuşulan Rafa Silva krizinin perde arkasını bütün detaylarıyla anlamak. O zaman hemen başlayalım. Beşiktaş Rizespor'u 1-0 yendi ve kendi sahasındaki galibiyet hasretine son verdi. Kağıt üzerinde her şey yolunda görünüyor ama maçı izleyenler ve kaynaklarımızdaki yorumcular hiç de aynı fikirde değil. Ortak görüş bu galibiyetin kesinlikle güvenilir olmadığı yönünde. Hatta bir yorumcu çok güzel özetlemiş, bugünün sihri yarının gerçeği olamaz diyor. Çok iyi bir laf. Çok doğru bir tanım. Çünkü maçın gidişatına baktığımızda Rizespor'un direkten dönen bir topu var, son dakikalarda kurdukları inanılmaz bir baskı var. Yani maç çok kolay 1-1 bitebilir, hatta Beşiktaş kaybedebilirdi bile. Evet. Sonuç pozitif ama süreç, yani o 90 dakika endişe verici. Bu galibiyet, Beşiktaş'ın bu sezon öne geçip de en çok puan kaybettiği bir istatistiği kırdığı için önemli sadece. İlk defa öne geçip skoru koruyabildiler. Ama nasıl korudukları önemli değil mi? Kaynaklar bunun bir oyun üstünlüğüyle olmadığını söylüyor. Hiç değil. Tamamen Rizespor'un son vuruşlardaki beceriksizliği ve kaleci Ersin'in o son saniyedeki mucizevi kurtarışıyla mümkün oldu. Yani takım yine o bildiğimiz kırılgan yapısını son ana kadar gösterdi. Aynen öyle. Maçın son 10 dakika hani bütün sezonun bir özeti gibiydi sanki. Kesinlikle. Topu tutamayan, panik halinde uzaklaştırmaya çalışan, rakip yarı sahaya geçemeyen bir takım görüntüsü vardı. Bu da aslında takımın genel kondisyon ve o mental dayanıklılık sorunlarını bir kez daha gösteriyor bize. Bu galibiyet, sorunların üstünü geçici olarak örttü sadece. Ve o örtüyü kaldıran tek şey o tek gol. O da tamamen beklenmedik bir yerden geldi. Forvet Abraham sakatlanınca yerine altyapıdan genç Devrim girdi ama golü atan o an forvete geçen Milot Rashica oldu. Yani normalde kanatta izlediğimiz, hatta performansı sıkça eleştirilen Rashica bir anda usta bir santrfor gibi gol attı. İşte burası çok büyüleyici. Yani pozisyon değişikliğinin bir oyuncuyu nasıl dönüştürebileceği. Kaynaklar bu konuda çok ilginç bir analiz yapıyor. Raşitsa'nın bu maçtaki kanat performansına 10 üzerinden 4 verirken, 4. evet 4, santrfor olarak oynadığı o yarım saatlik bölüme ise 7-8 gibi yüksek bir not veriyorlar. Bu inanılmaz bir fark. Vay canına. Goldeki hareketi de bu değişimi çok net anlatıyor aslında. Evet, o gol anını biraz daha açalım istersen. Yorumcuların kullandığı ifadeler çok dikkat çekiciydi. Kesinlikle. Önce kalın bir çalım atıyor diyorlar. Yani rakibini ekarte etmek için gücünü kullanarak net bir hareket yapıyor. Hemen ardından da topla buluşup hiç bekletmeden ince bir santrfor vuruşuyla topu köşeye bırakıyor. Kalın çalım, ince vuruş. Aynen. Bu iki hareket onun oyuncu profilini özetliyor aslında. Dar alanda çalım atarak adam eksilten bir oyuncu değil. Ama önüne bir koşu yolu açıldığında hareket halindeyken son vuruş becerisi çok yüksek bir tamamlayıcı. Yani Galatasaray'daki başarılı döneminde olduğu gibi orada da iyi işleyen bir sistemin önemli bir parçasıydı ama tek başına maçın kaderini değiştiren bir süper yıldız değildi. Tam olarak bu. O iyi bir orkestradaki yetenekli bir kemancı gibi. Ama ondan tek başına sahneye çıkıp bir senfoni yönetmesini bekleyemezsiniz. Bu gol, onun yetenek setinin doğru kullanıldığında ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Peki, bu Raşitsa'nın santrafor performansı Beşiktaş için kalıcı bir çözüm olabilir mi? Yoksa bu sadece anlık bir parlamadan mı ibaret? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Harika bir soru. Kaynakların ortak görüşü, bunun acil durumlar için bir B planı olabileceği ama kalıcı bir çözüm olamayacağı yönünde. Neden? Çünkü Raşitse bir pivot santrfor değil. Yani sırtı dönük top tutup oyunu kuramaz, stoperlerle boğuşamaz. Onun santrforda oynaması Beşiktaş'ın hücum planını tamamen sprinter özellikli oyunculara ve hızlı geçiş oyununa bağımlı hale getirir. Bu da her rakibe karşı işlemeyecek bir taktik. Anlık bir çözüm yarattı ama uzun vadede yeni sorunlar doğurabilir. Anladım.
Anlık çözümlerden bahsetmişken takımın asıl çözüm merkezi olması beklenen en büyük yıldızı Orkun Kökçü ise yine harika bir maç çıkardı ama yine o sonuca direkt etki edemedi. Edemedi. Topu direkten döndü, takımı ileri taşıdı, mücadele etti ama gol ya da asist hanesine adını yazdıramadı bir türlü. İşte bu Beşiktaş'ın en büyük ikilemlerinden biri. Bir yorumcu Orkun'un durumunu inanılmaz güzel bir benzetmeyle açıklıyor. Neymiş o? Pahalı ve son model bir arabayı döküntü ve kötü bir garaja park etmek. Vay, bu çok çarpıcı bir benzetme. Değil mi? Potansiyeli çok yüksek, motoru güçlü ama etrafındaki yapı yani orta saha kurgusu ve takımın genel planı onun parlamasına, o son sürete çıkmasına izin vermiyor. Yani sorun Orkun'un kendisinde değil, onu parlatacak sistemin yokluğunda diyorlar. Kesinlikle bu kulübün yapısal bir sorunu. Kaynaklar Orkun'un gördüğü o anlamsız kırmızı kartların bile bu yüzden olduğunu savunuyor. Çünkü aynı anda hem 6 numara gibi savunma yapması, hem 8 numara gibi oyunu iki yönlü oynaması, hem de 10 numara gibi yaratıcı olup skor katkısı vermesi bekleniyor. Bu bir oyuncu için sürdürülebilir bir yük değil. Anlıyorum. O yüzden zaman zaman kontrolünü kaybediyor. Bu maçta arkasında genç Kartal ve Demir Ege ile oynaması onu biraz daha rahatlatmış gibiydi sanki. De genç Kartal'ın yapması kulübün geleceği adına küçük ama çok pozitif bir sinyaldi. Bu gençlerin oynaması bir yandan umut verici ama bir yandan da insan sormadan edemiyor. Takımın gole ihtiyacı varken, kulübede milyonlarca euroluk bir yıldız otururken neden altyapıdan tecrübesiz bir genç oyuna giriyor? Bu durum bizi doğrudan kulübedeki o büyük isme yani Rafa Silva krizine getiriyor. Tam da konunun en can alıcı noktasına geldik. Maçın 60. dakikası, forvetin sakatlanıyor, skor 0-0 ve takımın acilen gole ihtiyacı var. Herkes kulübedeki en büyük silahın, Rafa Silva'nın oyuna girmesini bekliyor. Ama o yerinden bile kalkmıyor, teknik direktör ise altyapıdan bir genci sahaya sürüyor. Bu sadece bir oyuncu tercihi değil, bir mesajdı. Ve işin ilginci, kaynaklardan biri bunun sadece o anlık bir tepki olmadığını, birikmiş bir krizin patlama noktası olduğunu söylüyor. Hatta teknik direktör Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları inanılmaz sertti. Sert ne kelime? Sergen Yalçın maçtan sonra mikrofonlara konuştu ve resmen bombayı patlattı. Rafa'nın antrenman performansına 10 üzerinden 0 verdiğini söyledi. 0 mı? 0. Ardından ekledi. Ne zaman bir futbolcu gibi antrenman yaparsa o zaman kapımız açık. Bu bir oyuncu için yapılabilecek en ağır eleştirilerden biri. Bu aslında teknik bir eleştiri değil, oyuncunun karakterine ve profesyonelliğine yönelik doğrudan bir suçlama. Yani disiplinsiz, umursamaz ve takımdan tamamen koptu demek bu. Fakat kaynaklar işin sadece bir disiplin sorunu olmadığını, perdenin arkasında çok daha karmaşık bir ticaret savaşı olduğunu iddia ediyor. İşte asıl ilginç kısım da burası. Evet, olay çok daha derin. Şöyle ki, Beşiktaş, Benfica'dan kiraladığı diğer oyuncu Jurasek'i performansından memnun olmadığı için geri göndermek istiyor. Tamam. Benfica ise sezon başında Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Rafa Silva'yı piyasa değerinin çok altında bir bedelle geri almak için bu durumu bir koz olarak kullanıyor. Yani Rafa, Beşiktaş ve Benfica arasındaki finansal bir pazarlığın ortasında kalmış bir piyon gibi. Dur bir dakika. Yani oyuncu beni istemiyorsanız gönderin tavrıyla antrenmanları boşluyor. Benfica'da bu durumu o zaman Jurasek'i de alın, Rafa'yı da ucuza geri verin diye bir pazarlık kozuna çeviriyor. Öyle mi? Aynen öyle. Tam olarak bu. İşte bu noktada Sergen Yalçın'ın onu oynatmama kararı birçok yorumcu tarafından kulübün otoritesini ve prensiplerini gösteren doğru bir duruş olarak alkışlandı. Mesaj çok netti. Hiçbir oyuncu kulübün üzerinde değildir ve kimse şantajla kendine bir yol çizemez. Bu hem oyuncuya hem de Benfica'ya verilmiş çok sert bir cevaptı. Peki, tüm bunların takımın geneli için anlamı ne? Koç bu durumdan nasıl bir çıkış yolu görüyor? Çünkü Sergen Yalçın'ın açıklamaları sadece Rafa Silva ile sınırlı değildi. Genel bir durum tespiti yaptı ve oldukça karamsar bir tablo çizdi. Karamsar demek hafif kalır, adeta bir enkaz devraldığını ima etti. Rafa bombası elimizde patladı dedi ve ardından ekledi, bu kadro yetersiz. Direkt bunu söyledi yani. Direkt bunu söyledi, bu devre arası en az 5-6, yazında bir o kadar daha transfere ihtiyaçları olduğunu açıkça söyledi.
Yani toplamda 10-12 yeni oyuncudan bahsediyor. Bu, bir teknik direktörün mevcut kadrosuna yapabileceği en büyük güvensizlik beyanıdır. Bir saniye duralım burada. 10-12 yeni oyuncu demek neredeyse bütün bir takımı, yani bir ilk 11'i değiştirmek demek. Bu inanılmaz bir rakam. Bu kadar büyük bir değişimin ortasında istikrar yakalamak, bir takım kimyası oluşturmak ne kadar mümkün olabilir ki? İşte bu milyon dolarlık soru. Yalçın sadece bunu söylemekle kalmadı, bir de kulübenin zayıflığına dikkat çekti. Kenarda hamle şansımız yok, bir oyuncu değişikliği için yardımcılarımla 15 dakika tartışıyoruz. Kimseyi bulamadığımız için dedi. Bu, eldeki materyalin ne kadar kısıtlı olduğunu ve çaresizliğini anlatan çok çarpıcı bir itiraftı. Özetle Beşiktaş haftayı 3 puanla kapattı ama masada çözülmesi gereken devasa sorunlar var. Şansla kazanılmış kırılgan bir galibiyet. Santrfor'da bulunan geçici ve pamuk ipliğine bağlı bir çözüm. Parlayan ama sistem tarafından yalnız bırakılan bir lider. Kulüple bağlarını tamamen koparmış gibi görünen bir yıldız ve tüm takımı değiştirmek isteyen umutsuz bir teknik direktör. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde sanırım kaynakların hepsi ortak bir noktada buluşuyor. Evet, hepsi Beşiktaş'ın acilen ve köklü bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğu konusunda hemfikir. Bu galibiyet sadece bu kaçınılmaz süreci biraz erteledi. O kadar. İşte sana ve bu analizi dinleyen herkese kalan o kilit soru da bu. Teknik direktör 10-12 yeni oyuncu istiyor. Ama Beşiktaş'ın yıllardır süren istikrarsız transfer politikalarını düşündüğümüzde asıl mesele kimin alınacağı değil, asıl soru şu: kulüp 30 milyon euroluk bir yıldız olan Orkun'un ya da altyapıdan çıkan Kartal gibi bir gencin gerçekten başarılı olabileceği, potansiyelini sonuna kadar kullanabileceği o istikrarlı ortamı, o sağlam garajı sonunda inşa edebilecek mi? Yoksa yeni ve daha pahalı arabalar alıp onları da aynı döküntü garaja park etmeye devam mı edecekler?